Bir takım Selefi grupların silahlanması iddialarıyla ilgili açıklama yapacağınızı duyurmuştunuz. Açıklama yapar mısınız? Evet. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Selefilik akımı tarih boyunca var. Ancak şimdiki şekliyle değil. Şimdiki şekliyle tarihte bazı gruplar olmuşsa da silinip gitmişlerdir. Selefilik şu anda dünyada bir kısmı ilmi selefilik, bir kısmı da cihadi selefilik. Onların öyle tabir ettiği. Yani bir kısım selefiler sadece ilimle uğraşıyor ve silahla işleri yok. Selef-i Salih'in uleması hangi olaya nasıl baktıysa onlar da öyle bakıyor ve bazı tevillerden uzak duruyorlar. Ayetlerin, hadislerin zahirine göre hüküm veriyorlar. Selef ulemasının izinden gittiklerini söylüyorlar. Bunlar ilimle uğraşıyor daha ziyade. Diğer silahlı selefilik ise bunlarda tekfirci fikirler de var. Ve kendileri gibi düşünmeyenleri çok çabuk tekfir ediyorlar ve öldürülmesini caiz görüyorlar. Uzun zamandır bu fikirler aslında uyuyordu ya da belki de yani tamamen bitmişti. Ama tekrar canlandırıldı. Ne zamandan beri? Amerika'nın Irak'ı işgalinden beri. Asıl canlanma o. Elbette küçük bir takım gruplar halinde dünyanın değişik yerlerinde var olmuş olabilirler. Harici fikirler, tarihte Hazreti Ali döneminde haricilerin fikirleri tarih boyunca bazı küçük gruplarda devam etmiş olabilir. Ama şu anki haline gelişi, yaygınlaşması, konuşulur hale gelmesi Irak'ın işgalinden sonradır ve Irak'ta zuhur etmiştir. Demek ki bu işin içinde Amerika'nın parmağı var. Amerika Irak'tan çekilirken çekilir çekilmez bu gruplar orada çoğalıverdi. Ve o kadar güçlendiler ki kısa bir sürede tankları oldu. Ağır silahlara sahip oldular. Irak ordusunun silahlarına el koydular. Bu nasıl mümkün oldu? Var mı böyle bir şey dünyada? Yani bir örgüt, bir devletin silahlarına el koyuyor ve kısa bir sürede Irak'ın büyük çoğunluğunu ele geçirdiler. Yetmedi, Suriye'ye geldiler. Suriye'nin de büyük çoğunluğunu ele geçirdiler. Bu normal mi? Böyle bir ikinci örgüt dünyada var mı? Bu işte bir iş var. Ben bunu yıllar önce de söylemiştim. Bunlarla ilgili görüşlerimi yıllar evvel söyledim. Buna rağmen bize yapılan operasyonda büyük bir skandala imza attı savcı. 4 örgüte birden aynı anda üye olmakla suçlayacak kadar saçmaladı. Bunlardan biri de DAEŞ ve diğeri de El-Kaide. Halbuki ben bunların nasıl ortaya çıktığını yıllar evvel anlattım ve bu yüzden de beni ölümle tehdit ettiler. Adana Emniyeti, vakfımız varken 2016-17 yıllarıydı.
tam tarihi hatırlamıyorum ama yani 2017 diye hatırlıyorum. Operasyondan önce Adana Emniyeti bana gelip hocam size ölüm tehdidi var DAEŞ'ten bu yaptığım açıklamalardan ötürü demişti. Koruma ister misiniz dediler bana. Şimdi durum bu. Yani ben onların kökenleriyle ilgili böyle bir açıklama yaptığım için, bunların şüpheli olduklarını açıkladığım için ölümle tehdit ediliyorum. Ve savcı bana sen onlardansın diye böyle bir saçmalık. 4 örgütün de 4'ü birbirine düşman üstelik. Böyle bir komedi. Sonra hakim bunların DAEŞ'le El-Kaide'yi iptal etti. Diğer ikisini bıraktı. Şimdi bu Selefi örgütlenmelerin silahlandığını söyleyen Cübbeli bu bilgileri nereden aldı? Ben niye bilemiyorum? O nereden biliyor? Selefiler görüyoruz sağda solda ama duyuyoruz arkadaşlardan, işte bizim mahallede şöyle biri var, bizim mahallede şöyle biri var. Herkes bir hatırası var bunlarla. Bize de böyle gelip söyleyenler oluyor. Ama bunların silahı var mı, yok mu, kaç grupturlar, kaç dernekleri var. Ben niye bilmiyorum da o nasıl biliyor? Kimse bilmiyor da o mu biliyor? Eğer böyle 150 grup, bunların 2000 derneği varsa, o zaman ve bunlar silahlanmışsa, devlet nerede, istihbarat nerede? Eğer bu doğruysa istihbarat o zaman tümden değiştirilmesi lazım. Tüm istihbarat elemanları görevden alınması lazım. Yani Cübbeli'nin bildiğini eğer MİT bilmiyorsa o zaman MİT'i tasfiye etmek lazım. Yok, biliyor da sessiz kalıyorlarsa bunun da hesabını mahkemelerde vermeleri lazım. Yok, eğer böyle bir şey yoksa o zaman Cübbeli de iftira attığını söylemek icap eder. Hangisi? Bakın ben size bunlarla ilgili bazı şeyler okumak istiyorum. Bu silahlanmayla ilgili, özellikle silahlanmayla ilgili bakın bazı bilgiler vereyim. Silahlanmayı ilk başlatan 15 Temmuz'dan sonra AKP'li yöneticiler bunu dillendirdiler. Mesela Şeref Malkoç o zaman Cumhurbaşkanı Başdanışmanıydı. Mesela o diyor ki darbeye teşebbüs edenlere karşı milletin meşru müdafaa hakkını savunması için ruhsatlı silah verilmesinin önünün açılması lazım. Yani yeniden bir darbe girişimi olabilir. Bunun için de biz halkımıza silah dağıtalım. Ruhsatlı silah dağıtalım diyor. Ve Melik Gökçek de o da diyor ki muazzam bir silahlanma oldu. Pompalı tüfeği alan evine koyuyor. Sen yarın bir darbe yapmaya kalksan senin elinde piyade tüfeği, keleş varken bu da kalkıp pompalı tüfeğiyle gelmeyecek mi? Yani AKP'liler de pompalı tüfeğiyle sizinle savaşmayacaklar mı? Bakın, Rize valisi
o zamanın Rize valisi Erdoğan Bektaş diyor ki Manisa'da 2 yılda verdiğim silah ruhsatının 5 katını Rize'de 3 ayda verdim. Evvelden Manisa valisiymiş herhalde. Manisa'da 2 yılda verdiğim silah ruhsatının 5 katını 2 yılda verdiğimin 5 katını Rize'de 3 ayda verdim. Evet. Şimdi bunun önünü açanlar o zaman ben buna itiraz etmiştim. Belki hatırlarsınız. Yani bu silahlanma çok tehlikeli. İş anarşiye dönüşebilir. Sokak çatışmaları olur. Herkes birbirini bir şeyle itham eder. Biri diğerine FETÖ der, öbürü öbürüne bir şey der. Bilir bilmez cahiller birbirine kurşun sıkmaya başlar. Bu çok tehlikeli, anarşinin önünü açabilecek bir şey. Koskoca ordu var elinizde. Koskoca polis teşkilatı var, istihbarat var. Bunlara güvenmiyor musunuz? Yani bir general darbe yapmaya kalksa başka bir sürü general var. Hiçbirine güvenmiyor musunuz? Yani bir albay darbe yapsa emrinizde binlerce albay, yarbay var, generaller var. Hiçbirine güvenmiyor musunuz? Emniyet teşkilatı var. Güvenmiyor musunuz? Halka mı düştü bu iş? Halk mı yapacak? Seni halk mı koruyacak? Halka bırakırsan halkın ne yapacağı belli mi olur? Eğitimsiz insanlar. Adam kendi düşmanını öldürür, yalan söyler, şundan dolayı öldürdüm der. Şu örgüttendi der, o yüzden öldürdüm der. Başka bir sebepten dolayı öfkelenmiştir, bir kavgada bir insan öldürmüştür. Şundan dolayı öldürdüm der. Bunun önünü alamazsınız. Halkın silahlandırılması çok tehlikeli demiştim. Bakın şimdi daha yeni gündeme geliyor. İşte o Selefi gruplar silahlanıyor filan diye. Selefi grupları boş verin. Evvela AKP'li idarecilerin, yetkililerin bu konuşmaları ne olacak? Bunlar nereye konulacak? Sonra 25 milyon silah ruhsatlı ruhsatsız. Bakın size rakamları bulabilirsem okuyayım. Bir milletvekilinin söylediğine göre son 23 ay içerisinde 2.300.000 yivli tüfek ve tabanca ruhsatı verilmiş. 23 ayda 2.300.000 yivli, yani herhalde bunlar pompalı oluyor ve tabanca ruhsatı veriliyor. Türkiye'de bireysel silah sayısının 25 milyon olduğu belirtiliyor. Yani neredeyse 3 kişiden birinde silah var. 25 milyon, bunun %85'i kayıt dışı, ruhsatsız. Ve bakın onun dışında 2017'de yayınlanan 696 sayılı KHK. Orada 15 Temmuz darbe girişiminde hükümetin yanında yer alan, darbecilere karşı savaşan kişiler ve ondan sonrakilerle ilgili bir KHK çıkartılmıştı. Böyle bir darbe girişimi olursa hükümeti destekleyen, hükümetin yanında silahıyla yer alan, darbecilere karşı hükümeti savunan kişilere hesap sorulmayacaktır diye KHK çıkartıldı. Ben o zaman da buna karşı geldim. Bu da terörün, anarşinin önünü açabilecek bir KHK. Sınırları belli değil. Yani mesela 15 Temmuz'la sınırlıyor musunuz bunu? Yani sadece 15 Temmuz'da sokağa çıkmış, darbecilerle savaşmış olanlarla ilgili mi? Yoksa bundan sonra buna benzer her olayda böyle davrananlar hepsi de suçsuz, mahkeme edilmeyecekler, garanti veriyoruz mu diyorsunuz? Hangisi? Muğlak bir ifade. KHK'daki ifade muğlak.
ve daha sonrası için de anlamak mümkün. Yani herhangi bir olayda bu şekilde davrananlar hükümeti destekliyorsa, silaha sarılıp da önüne geleni vuruyorsa, darbeci zannettiği, nereden bileceksin darbeci değil mi? Belki de bunlar birbirleriyle savaşacaklar. İkisi de birbirini darbeci zannedecek belki de. Bilemezsiniz bunu. Bu KHK ile aslında silahlanmanın önü de açılmış oldu. Yani dendi ki insanlara, size hesap sorulmayacak. Darbecilere karşı savaşırsanız öldürebildiğin kadar öldür. Hesap sorulmayacak. Yani silahlanın. Zaten Şeref Malkoç bunu açıkça söyledi. Melik Gökçek de bunu açıkça söyledi. Çok silahlandık dedi. Muazzam kelimesini kullanıyor bakın. Diyor ki muazzam bir silahlanma oldu. Pompalı tüfeği alan evine atıyor. Sen yarın bir darbe yapmaya kalkarsan görürsün diyor yani. Yani silahlarımız hazır diyor. Bakınız. Sonra Sadat diye bir şey kurmuşlar. Duyuyoruz. Kim olduğunu kimse bilmiyor. Yani neden açıklanmıyor? Sadat diye bir şey kuruluyor. Emekli general asker ve polislerin kurduğu silahlı askeri eğitim, harekat ve güvenlik danışmanlığı şirketi Sadat. Başkanı da emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'ymiş o zaman. Sonra istifa etti. Cumhurbaşkanı, bu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlığına getirilmiş. Silahlı askeri eğitim yaptığı söyleniyor. Ortaya çıkarılsın, doğru mu değil mi? Sonra AKP sempatizanlarını kurduğu Osmanlı Ocakları, gençlik örgütü, Osmanlı Ocakları. Bunların HÖH adı altında, yani Halk Özel Harekat, böyle bir örgütlenme olduğu söyleniyor. Bu Sadat nedir? HÖH nedir? Ortaya çıksın. Yani bir tek Selefi örgütler mi? Bunlar ne yani? Mesela bir milletvekili diyor ki, Sadat'la Osmanlı Ocakları AKP'nin silahlı milis güçleri diyor. Doğru mu değil mi? Açıklansın. Evet. Ve bakın, devletin 250 bin silahı kayıp. 15 Temmuz'dan sonra 250 bin silah kayıp. Bu silahlar nerede? Hep askerlik yaptık. Bırak silahı, bir merminin bile hesabını sorarlar, o mermi nerede derler yani. 250 bin, bu öyle birinin çalmasıyla falan olacak bir şey değil. Resmen kamyon kamyon, tırlarla demek ki dağıtılmış silah yani. Demek ki tırlarla götürülmüş, bir yere saklanmış. Bir gün lazım olacak diye düşünüyorlar anlaşılan. 250 bin silah, bu ne demek yani? Tabi bunlar, ben sanmıyorum öyle tabanca babanca olsun yani. Bunlar daha ağır silahlardır. Yani herhalde en basiti G3'tür. ...250 bin silah nerede? Ortaya çıksın. Mesela silahlanma bir tek Selefi örgütler mi? Hani onların bir ispatı yok da henüz. Ama bunlar ispatlı bakın. Devletin 250 bin silahı kayıp. Melik Gökçek silahlandık diyor. Mesela bir de bakın Sevda Noyan adında bayan, Ülke TV'de canlı yayında ne demişti? 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yapamadık istediklerimizi. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürürüz. Götürür diyor. Yani öldürürüz.
maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Bizim sitede var hala 3-5 komşu. Benim listem hazır. FETÖ'cü yani demek istiyor. Bizim diyor sitede de var 3-5 tane FETÖ'cü. Bir şey olursa ben ilk onları öldüreceğim diyor yani. Peki bu kadına ne yapıldı? Silahımız var diyor. Donanımlı teçhizatımız tamam diyor. Aile olarak 50 kişi öldürebiliriz biz diyor. Bu kadına ne oldu mesela? Şimdi Cübbeli neden bunlardan bahsetmiyor? Bunlar aleni, bilinen şeyler. Ben bunu internetten indiriyorum. Bunlar bilinen şeyler, gizli bilgiler değil. Herkes bunları girip bulabilir. Ama o dediği 150 tane grup, 2000 tane dernekleri var falan, bunlar ancak MİT bilir. MİT sana bu bilgileri neden veriyor? MİT neden gerekeni yapmıyor da sana bu bilgileri veriyor? Herhalde böyle bir şeyin aslı yok ama bir korku meydana getirmek isteniliyor. Ve bu bahaneyle herhalde 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi yapmayı düşünen bazı derin güçler var. 15 Temmuz'da 15 Temmuz'u yapanlara ve yapmadığı halde, 15 Temmuz'la alakası olmadığı halde onlara selam vermiş, gitmiş gelmiş olanlara işlemler yapıldı, bir sürüsüne haksız yere zulümler yapıldı, 600 bin kişiye işlem yapıldı. Ama bu İslam düşmanlarına yetmedi. Yüz binlerce insana darbeyle alakası olan tabii suçludur. Darbeyle alakası olmayanlardan bahsediyorum ben. Yüz binlerce insana zulmedildi. Ve bu insanların etrafları da korkutuldu. Çevresi, ailesi, arkadaşları. Esas itibariyle zaten tüm Türkiye'de bir korku meydana getirildi. Halen her gün televizyonda FETÖ, 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 FETÖ. Sürekli bu korku tazeleniyor. Her gün aynı görüntüler, aynı programlar, tarikatlar, cemaatler, FETÖ, her gün bu korku devam ettiriliyor. 15 Temmuz'la İslam'a büyük bir darbe vuruldu. Büyük bir korku da meydana getirildi. Ama bu onlara yetmedi anlaşılan. Şimdi ikinci bir 15 Temmuz. Yarım kalan işi tamamlamak istiyorlar. Şimdi bütün cemaatlere, tarikatlere vurmak istiyorlar artık. O zaman daha ziyade Gülencilere, FETÖ diye tabir edilen, o zaman adı o değildi. Sonra adı FETÖ oldu. 15 Temmuz'la onlara ve tüm onlara darbe vuruldu. Ondan sonra tüm Türkiye'de de korku meydana getirildi. O bahaneyle bizim gibilere de darbe vuruldu. Ama şimdi öyle görünüyor ki tüm cemaatler ve tarikatlara darbe vurulmak isteniyor. Şimdi benim yani yanlış hatırlamıyorsam ilk konuşmalarında Cübbeli'nin tarikatlardan, cemaatlerden bahsetti. Sonradan tweet atmış. Ben tarikatlar, tüm tarikatlar, cemaatler demedim. Ben Selefi gruplar dedim diyor. Tam hatırlayamıyorum. Ona bir bakacağım. Yani eğer Selefi gruplar dediyse hepsini içine alması gene yanlış. Hepsinin silahla falan bir işi yok. İftira atamayız kimseye. Ama eğer bir de tarikatlar, cemaatler dediyse o zaten çok daha büyük bir yanlış. Ve bu kime hizmettir? Bu kime hizmettir? Yani İslam'ı ve Müslümanları korumak için mi? Yoksa mecbur bırakılıyorlar da
böyle konuşmak zorunda mı kalıyorlar? ...15 Temmuz'da yapacaklarını yaptılar. Şimdi geri kalanı yapabilmek için birini buldular. Durum onu gösteriyor. Onu konuşturalım. Onunla geri kalanı tamamlayalım. 15 Temmuz'la tamamına yapamadılar. Bir korku meydana getirdiler. Ama kimse silahlı bir şey yapmadığı için bir şey de yapamadılar. Diyanet raporu diye ortaya bir rapor attılar. Diyanet bu raporu üstlenmiyor. Biz böyle bir rapor hazırlamadık diyor. Bu raporu kim gündeme getiriyor? Doğu Perinçek. Cübbeli'nin kardeşim dediği Doğu Perinçek. Bu rapor hep o gündeme getiriyor. Doğu Perinçek ve onun adamları. Onunla istedikleri kadar bir atmosfer, bir algı operasyonu meydana getiremediler. Çünkü Diyanet bu raporu üstlenmedi. Bu sefer Cübbeli'yi devreye soktular. Şimdi Cübbeli'nin bunları kendini bilmesi mümkün değil. Zaten kendisi MİT'le, CIA'yle, Adnan Oktar'la, şunla bunla görüştüğünü kendi söylüyor zaten. Bunları kendini bilmesi mümkün değil. Demek ki bilgi alıyor. Niye bize bilgi vermiyorlar bunlar? Ve benim Cübbeli'ye tavsiyem, her verilen bilgiye inanma. Her okuduğun hadis zannediyordun ya, nasıl orada hata ettin o perde hadisinde, nasıl uydurma bir şeyi hadis diye anlattın insanlara, muhakeme yapmadın. Araştırma da yapmadın. İslami bir muhakeme gücüyle bunun hadis olmadığını anlayabilirdin. O muhakemeyi yapamadın. Araştırmayı da yapmadın. Orada öyle hata ettin. Sonradan da ne yapayım o zaman cahilmişim, bilmiyormuşum, ilmim yokmuş demek zorunda kaldın. Bak gene aynısını yapıyorsun. Her verilene inanıyorsun. Belli ki siyah gözlüklülerle çok görüşüyorsun. Bak bu siyah gözlüklülerin 10 taneden bir tanesi doğru olur laflarının. Seni kandırdıkları şuradan belli. Ben hayatımda İrancı olmadım, PKK sempatizanı olmadım. Allah da şahit, arkadaşlarım da şahit, sizler de şahitsiniz. Bir tane cümlemi gösteremezsin. Ben her sene arkadaşlara Ehl-i Sünnetle Şia arasındaki ihtilaflı meseleleri anlatırım ve Ehl-i Sünnet'in haklı olduğunu anlatırım. Şia'nın Ehl-i Sünnet'e muhalif görüşlerinin yanlışlığını anlatırım ilmi delillerle. O derse katılanlar bilirler. Ben bunu 30 yıldır anlatıyorum. Yeni değil. Hiçbir zaman ömrümde İrancılık yapmadım, Şii olmadım ama kendi yazısında benimle ilgili İrancı, PKK taraftarı gibi laflar ediyor. İnsan bu kadar iftiracı olmaz. Bir kere İrancı olan PKK'cı olmaz, PKK'cı olan İrancı olmaz. Bunlar birbirine düşman. Türkiye'de PKK, İran'da da PKK'nın oradaki kolu, İran'da, İran devleti de savaşıyor PKK'yla. Türkiye devleti gibi. Ne dediğini bilmiyorsun. Bak gene muhakeme yapmadan konuşuyorsun. Nasıl ki o hadis muhakeme gücün olsaydı, düşünseydin, böyle bir hadis olamaz filan ayete filan hadislere ters
derdin, anlardın. Şimdi yine biraz düşünsen bir insan hem İrancı hem PKK'cı olamaz. Bunu anlayabilirsin. Bunlar düşman birbirine. Aynı o 4 örgüte üye olmakla suçlayan savcının saçmalığını, onun benzerini yapıyorsun. Benimle ilgili demek ki sana bir siyah gözlüklü gelip böyle bir bilgi vermiş. Ama vallahi yalan, billahi yalan. Bunlar böyledir. Öyle bir rapor tutarlar, o raporu yayarlar. Ve ne araştırmışsın, ne düşünmüşsün. Geleni aynen söylüyorsun. Bana bunu yaptığına göre, bu 150 tane grup, 2000 dernek ile ilgili aldığım bilgilere de güvenme. Sen ne zaman böyle bilgi alsan yanlış çıkıyor bak. İncelemiyorsun. Uydurma hadisin uydurma olduğunu anlayamadığın gibi, uydurma istihbarat raporlarının da uydurma olduğunu anlayamıyorsun. İyisi mi sus. Ona buna iftira atma. Silahlanma bu ülkede ilk lafını edenler 15 Temmuz'dan sonra AKP'liler. Onlara niye laf söylemiyorsun? Ben AKP'lilere de şunu söylemek istiyorum. Bunun sonu size dayanır. Benden söylemesi. Bu silahlanma meselesinin ucu eninde sonunda size gelir dayanır. Birileri Cübbeli'nin eliyle aslında sadece Selefilere değil, aslında AKP'ye de darbe vurmayı planlamış. Çünkü Selefilerin silahlanması gündeme gelirse AKP'nin de bu lafları gündeme gelecek, bu yaptıkları gündeme gelecek. 2 kere 2 4. Aslında bu AKP'ye de bir tuzak sayılabilir yani. Evet, o bayan, o Sevda Noyan, demin ki okuduğum cümlelerin devamında bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim. Biz çok donanımlıyız, bu konuda maddi manevi olarak biz liderimizin yanındayız, asla yedirmeyiz, ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede 3-5 kişi var, benim listem hazır demiş. Bunları hiç gündeme getirmiyorlar. Ve bu konu üzerinde en çok konuşan kim? Cemaatler, tarikatlar düşmanlığı en çok yapan kim? Doğu Perinçek. İlk hapisten çıktığı günden itibaren tarikatların kökünü kazıyacağız diyen kişi. Ve o kişi hakkında Cübbeli Ahmet diyor ki, Diyaneti destekleyen ve değerlerimizi aziz tutan Doğu Perinçek kardeşimize şükranlarımızı arz ederiz. Ben Doğu Perinçek'e teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Ermeni meselesini, vatanımızı savundu. Memleketimize, milletimize bir fayda getirdiysen tamam, itikadı şusu busu. Gerçi ben ateist değilim, Müslümanım dedi. Böyle bir beyanını da geçen de gördüm. Mühim değil. Velev ki vatanımıza, milletimize sahip çıkan adam imansız olsun. Doğu Perinçek'i imansız olsa da seviyor. Benim bazı ondan farklı düşüncelerim var diye bana her lafı söylüyor. Bugüne kadar hiç cevap vermedim. İlk defa cevap veriyorum. Bunu istedi artık yani. O Allah'la kendi arasındaki sorun diyor. Müslüman kafiri kardeş edinebilir mi?
Hem yani kafirse de bana ne diyor? Yani eğer kafirse onu nasıl kardeş ediniyorsun? Ama biz aynı gemideyiz. Bu geminin deliklerini tamir edip su almaması için canımızla malımızla fedakarlık edeceğiz. Şimdi fedakarlık yapalım da yani Doğu Perinçek'le beraber olmak ile mi yapacaksın sen bu fedakarlığı? Doğu Perinçek bütün tarikatların hepsinin kökünü kazıyacağız dedi mi demedi mi? Dedi. O zaman bak tekrar söylüyor. Diyor ki Indibente'de konuşmuş. Orada 2014 yılında yapmış olduğu konuşmayı hatırlatarak Türkiye'de tarikatlar temizlenecek dedim. Bakın temizleniyor diyor. Doğu Perinçek. Ve bu kişinin istediği projeyi uyguluyor şu anda Cübbeli. Bunun istediği projeyi uyguluyor. Efendim ben tarikatlar, cemaatler için demedim ki. Ben size bakın olacak olan şeyi söyleyeyim. İstedikleri kadar tarikatlar, cemaatler demesinler, selefiler desinler. Bakın ne olacak? Eğer bu projeye hükümet de evet derse, bakın olacak olan şu. Ama hükümet bu projenin kimler tarafından yapıldığını bilip de engel olmaya kalkarsa onu bilmem. Eğer engel olmazlarsa olacağı şudur. Bütün muhaliflere selefi diyecekler, damgayı vuracaklar, baskın yapacaklar. Operasyon yapacaklar. 40 yıldır silaha elini vurmadığını, silahsız olduğunu göstermiş, ispat etmiş olan cemaatlere bile biz bu kadar yıldır meydandayız. Bir gün birine bir tokat vurmamışız. Silahımız yok, bombamız yok. Bunu herkes biliyor. İstihbarat da biliyor. Kaç eve operasyon yaptı, kimseden bir tane silah çıkmadı, ruhsatlı bile. Nurcuların bir sürü kolları, Süleymancılar, tarikatçıların bir sürü kolları, bunların silahla, bombayla işi yok. Bunlar belli. Selefilerin de birçoğunun silahla işi yok. Bunlar ilmi selefilik peşinde bazıları. Allah gökte mi, yerde mi? Abdest şöyle mi, böyle mi? Namazda böyle mi durulur, şöyle mi durulur? Bu gibi meselelerle uğraşıyorlar. İlmi selefilik, ilmi konularla uğraşıyor. Her selefi grupta silahla falan bir işi yok. Ve bu selefi gruplar silahlıymışlar. O zaman neden bugüne kadar bir silahlı eylemleri yok? Silahlı hiçbir eylemi olmayan insanlara yıllarca hapis veriyorlar. Görüşlerinden dolayı muhalif ise yıllarca hapis veriyorlar. Mesela o selefilerden Halis Bayuncuk, Ebu Hanzala lakabıyla anılan kişiye mesela geçen günlerde 12,5 sene hapis verdiler. Ne silah bulmuşlar, ne bir silahlı eylemini ispat etmişler. Hiçbir şey yok. Fikir olarak belki onlara yakın olabilir. Ama bir silahlı eylemi yok. Evinden silah çıkmış da değil. Birine böyle bir şey yaptırmış da değil. Selefi fikre sahip olabilir. Tekfirci olabilir. Ama kimseye bir şey yapmamış yani. Bu insanlara da yıllarca hapisler veriliyor. Ve selefilikle alakası olsun olmasın. Kademe kademe ilerleyecekler. Ben 15 Temmuz'dan sonra, daha evvel de söylemiştim, 17-25 Aralık 2013 operasyonundan sonra da söyledim. Bunu bahane edip birçok cemaatlere, faaliyetlere darbe vurmak istiyorlar. Bu iş 2014'te Doğu Perinçek hapisten çıktığı zaman başladı. Onunla hapishanede anlaşılmış. Planlar yapılmış, anlaşma yapılmış.
FETÖ'cüleri bitirmen için seni çıkartıyoruz demişler. Onlarla mücadele edeceksin. O da bu planlarla çıktığı için hapishanenin kapısında kılıcından çıkmış, kınından çıkmış kılıç gibiyiz. Hepsinin kökünü kazıyacağız dedi. İlk cümlesi bu. Çünkü planı biliyor, o şekilde çıkartılmış zaten. Bu amaçla çıkartılmış. Ve işte bu 6-7 yıldır yapacaklarını yaptılar. Şimdi gerisini yapmaya çalışıyorlar. Ne diyecekler? Dün FETÖ diyerek, şimdi de Selefi diyerek. Yeni bir 28 Şubat gibi bir şey de olabilir. Bunun sonucunda hükümet de suçlanacak, sen bunlara müsaade ettin denilecek. Sen silahlanmayı teşvik ettin. Sen IŞİD'i, El-Kaide'yi, şunu bunu korudun diyecekler. Ve bir 28 Şubat'a bahane olacak. Sen sebep oldun diyecekler. Yani bir Müslüm Gündüz, bir Ali Kalkancı bilmem ne gibi ıvır zıvır bir takım meseleleri bahane ederekten Erbakan Hoca'yı devirmediler mi? Bu daha büyük bir olay. Böyle bir şeyin hazırlığı var gibi duruyor. Ama hemen değil. Önce Selefiler denilerek o bahaneyle gene bir sürü insan içeri atılacak. Selefi olsun olmasın. Silahlı olsun olmasın. Plan yapılmış. Diyanet o raporu ben yaptım, yazdım demeyince cübbeliyle iş yapmaya başladılar. Ve birçok evler, eğer bu proje yürürse birçok evler basılacak. Şafak operasyonları. Yat diyecekler yere, içeri 20 tane polis birden girecek. Sen göremeyeceksin. Acaba birisi bir yere bir şey koydu mu koymadı mı? Aha bir şey bulduk derlerse, içinden bazılar yaparsa, hepsini suçlamıyorum. Derin güçlerle bağlantılı olan emniyetçiler var. Talimatı oradan alıyor. Ne validen ne savcıdan. Derin yerlerden talimat alan emniyetçiler var. 20'si birden eve dal veriyorlar. Sabahın karanlığında siz daha uykuluyken ve bir yere bir şey koysalar haberiniz olmaz. Ondan sonra işte bulduk diyecekler. Sadece bu da değil. Siz evinizden hiç bir yere gitmeyecek misiniz? Diyelim ailecek bir yere gittiniz. Maymuncukla içeri girecekler, kapıyı açacaklar, haberiniz bile olmaz. Öyle güzel açarlar ki kapıyı. Ruhunuz duymaz. İçeri girerler 1 hafta, 3 gün önceden. Bir yere yerleştirirler, 3 gün sonra baskın yaparlar. İşte bulduk derler. Bu iş oraya gidiyor. Kimine silah koyarlar, kimine porno film, kimine uyuşturucu. Bugüne kadar silahla, eroinle, porno filmle alakası olmayan insanların evlerinden, iş yerlerinden, arabalarından buna benzer şeyler çıkarsa bu projenin ürünüdür. Böyle şeyler olursa bu projeyi yapanların işidir. Bu yaşa kadar bu işlere bulaşmamış, kimseye bir tokat vurmamış insanların evinden silah çıkartırlarsa bunu yapan Türk derin devletidir. Bu projeyi yapanlardır. Bunun zemini hazırlanıyor. Operasyonların, şafak baskınlarının, hapislerde süründürmelerin zemini hazırlanıyor.
Silah girmeyince işin içine az ceza verebiliyor. 1 sene 2 sene yatırıyor. Geri çıkıyor, adam devam ediyor. Silahı sokacaklar ki işin içine 10 sene, 20 sene, 30 sene ceza verebilecekler. Plan bu. Silah varsa işin içinde ceza öyle 1-2 sene olmaz. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 36 sene ağır müebbet. Bu iş böyle. Uzun süre hapis bununla mümkün. Herkes evine daima dikkat etsin. İş yerine, arabasına. Ha, görebilir misin? Yani gitse bir yere, evin ta dibinde böyle kimsenin her zaman gitmediği, bakmadığı, ev sahiplerinin hiç uğramadığı bir yere gitse, koysa 2 gün sonra gelip baskın yapsa, sen onu nereden göreceksin? Çok zor. Ama yine de tedbir iyidir. İsterseniz evinize her tarafına kameralar yerleştirin. Bunu yaparlar. Bunu yaparlar. Evinize, iş yerinize, arabanıza yaparlar bunu. O kameraların da kaydı başka bir yerde olmalı. Telefonunuza kaydetsin. Başka bir yerde olsun bunu kaydeden cihaz. Çünkü onu yapan adam o kamerayı da tespit eder. Onu kaydeden bilgisayarı da alır götürür. Onu da başka bir yolla yapmanız lazım. Evde olmamalı yani o bilgisayar. Bunu yaparlar. Sen evde yokken gelirler, içeri girerler, güzel bir yere yerleştirirler, hiç bakmayacağın bir yere yerleştirirler. Ertesi gün gelip basarlar, oradan çıkartırlar. Polisin bile haberi olmaz. Polis de hakikaten buldum zanneder. Biz koymadık der. Vallahi billahi biz koymadık der. Doğrudur, polis koymamıştır. Koyan koymuştur ama bir gün evvelden. Eğer böyle şeyler olursa 30-40 yıldır, 50-60 yıllık cemaatler var. Ömründe kimseye tokat vurmamış, silah bulundurmamış. Eğer bu insanlara da böyle yapılırsa, bu iş bunun için demektir. Her selefinin de silahlandığını kimse iddia edemez. Eğer böyle bir şey yapılırsa, her selefi fikre sahip olan da bu gibi bahanelerle hapislere doldurulursa, bu proje bunun için demektir. Benim Cübbeli'ye tavsiyem, kendisine her gelen bilgiye güvenmesin. Eğer varsa böyle bir şey, bu senin görevin değil. Devletin görevlileri var. Kimde silah varsa zaten biliyorlar. Sana mı düştü? Sana bu bilgiyi vermeleri, senin televizyonda konuşturtmaları acaba ne içindir diye düşünmen gerekmez mi? Devletin polisi var, şeyi var. Sen bana niye bunu söylüyorsunuz demen gerekmez mi? Demek siz beni kullanmak istiyorsunuz. Demek ki bu işi yapanlar din düşmanlarıdır. Onlar yapsa kimse onların lafına kıymet vermez. Zaten din düşmanısınız derler insanlar. Demek ki bir hocaya bunu yaptırmaları gerekiyor. Bir hoca bunu söyleyecek ki etkili olsun. İnsanları inandırsın. Bunu hiç düşünmedin mi? Şimdi bugün güya gitmiş ifadeye, güya isim vermemiş diye açıklama yapıldı sonra. Şimdi ben buna inanayım mı inanmayayım mı? O kadar çok yalanla karşı karşıya kaldık ki biz. Şimdi ben buna inanayım mı inanmayayım mı? Günlerden beri devletin savcısı, emniyeti beni çağırırsa her bildiğimi anlatırım dedi mi demedi mi? Dedi. Şimdi nasıl oldu söylemedi? Şimdi ben buna inanacak mıyım yani? Bu bir. İkincisi, eğer
Yani ya söyledi, söylemedim demek zorunda kaldı. Tepki almaktan korktuğu için muhbir, ispiyoncu, jurnalci demesinler diye. Ya ondan dolayı. Söylediği halde söylemedim demek zorunda. Ya da gerçekten söylemediyse o zaman neden ortalığı karıştırdın bu kadar? Ve neden vazgeçtin söylemekten? Ne oldu? Ne değişti 2 günde? Nereden ne dediler kulağına? Dün söyleyeceğim diyordun, bugün söylemediysen acaba neden? Bu da ayrı bir muamma. Ya bir yalan var, söylediği halde söylemedim diyor. Ya da doğru söylüyorsa neden söylemekten vazgeçti? Ve bu projeyi yapanlar bu projenin tutması için, inandırıcı olması için böyle herkes hakkında bilgi veren cübbeliye bir kötülük yapmak isteyebilirler. Böylece bak işte dediğimiz doğruymuş, bakın işte böyleler varmış, bakın işte ona da böyle yaptılar demek için. Bu projeyi yapanlar İslam düşmanları, kendisine bu bilgileri verenler, bu bilgi hocaya mı verilir? Bu bilgi devletin başındaki adama götürülür, verilir. Varsa böyle bir bilgi, doğruysa, bu MİT nasıl bilmiyor? MİT bunu devletin başındakilere söylemiyor da bir hocaya mı söylüyor? Onu hedefe koymak istiyorlar. Bu projeyi yapanlar ona kötü bir şey de yaparlar, yapabilirler. Devlet onu korumalı. Onu bu tuzağa düşürdü o güçler, o derin güçler, onu bu tuzağa düşürdüler. Devlet onu korumalı. Ona bir şey yapabilirler ve işte zaten de demiştik, o da demişti bakın doğruymuş demek, tezlerini ispatlamak için. Hocam peki hiç böyle gerçekten böyle silahlanan deli dolu adamlar yok mu? Olabilir, ben onu bilemem. Varsa devlet gitsin yakalasın. Bu silahı ne yapacaksın desin yani. Yani ben anlatmak istediğim şey, burada bir proje var. Varsa böyle bir şey, devlet neden gerekeni yapmıyor? Demek bir şey bekliyor, bir şey planlamışlar. Yani 15 Temmuz'dan sonra nasıl ki bütün faaliyetler hep askıya alındı, şimdi yine ona benzer bir şey yapacaklar. Daha da baskıyı arttıracaklar. Şimdiye kadar sadece fikirlerinden dolayı insanları susturuyorlardı. 6 ay yatıyor, 3 ay yatıyor, 1 sene yatıyor, çıkıyordu. Şimdi bir silahı işin içine sokacaklar. Ondan sonra yıllarca yatıracaklar. Birinden duydum, tam haber okuyamadım. Adana'da herhalde birisini Türkiye, DAEŞ mi, El-Kaide mi lideri diye götürmüşler. Türkiye lideri diye. Sonra birkaç hafta sonra geri bırakmışlar. Bir rezalet yani. Sen Türkiye lideri diyorsun. Bu nasıl bir istihbarat ya? Ondan sonra geri bırakıyorsun. Bu oyuncak mı ya, insanların hayatıyla oynamak? İsmini lekelemek? Oyuncak mı ya? Aslında bakarsanız Selefilik diye bir şey Türkiye'de yoktu yani. Türkiye ehli sünnettir. Selefilik aslında Arabistan kaynaklıdır.
Türkiye ehli sünnettir. Türkiye'de böyle bir akım yoktu ki. Dünyada Amerika bunu başlattı. Irak'ta Arabistan'la birlikte ortak projeyle bunları finanse ettiler, büyüttüler, güçlendirdiler. Dünyada bunu Amerika yaptı. Türkiye'de de derin devlet yapıyor. Türkiye'de DAEŞ mi var, El-Kaide mi var? Nereden çıktı? Kim bunları destekledi? Bakıyorsunuz dünkü mahallenin serserisi DAEŞ'ci olmuş, El-Kaideci olmuş filan. Tekfirci olmuş, herkese kafir diyor. Suriye'ye gitmek lazım diyor, bir Irak'a gitmek lazım diyor. Dünkü serseri, mahallenin serserisi. Bir sakal bırakmış, bilmem bir şalvar giymiş olmuş şeriatçı. Belli bir iş dönüyor bu işte. Ya bu adam böyle şeylerle alakası yok. Kimi eroinman, kimi kavgacı, neler neler yapmış hayatında. Bakıyorsunuz böyle insanlar, hepsini kastetmiyorum, böyleleri var içinde. Asıl işi idare edenler bunlar. Gizli görüşmeler yapanlar bunlar. Mahallenin saf gençlerini alıp Suriye'ye gönderenler ama kendileri gitmiyorlar. Suriye'ye gönderenler bunlar. Sen niye gitmiyorsun? Benim burada işim var diyor. Bunların oraya gidip öldürülmesini istiyorlar. Temizlik yapıyorlar. Bütün devletler bunu yapıyor. Kendi içindeki muhalif güçleri, İslamcı gençleri, saf İslamcı gençleri Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a gönderiyor. Avrupa'da bunu yapıyor. Bütün devletlerin istihbaratları bunu yapıyor. Kendi içindekilerden kurtuluyor, dışarı atıyor. Gidin orada ölün diyor. Çatışma bölgeleri meydana getiriyorlar. Oralara gönderip oralarda ölmelerini sağlıyorlar. Ölmezse şayet memleketine geri dönemiyor. Artık o kurtulmuş oluyor o memleket. Ona yurda giriş yasağı getiriyor. Diyelim ki kaçak yollardan girdi. Yakaladığı zaman da silahlı terör örgütüne üye olmaktan hapse atıyor, 30 sene hapiste süründürüyor, oluyor bitiyor. Kurtulmuş oluyor her türlü. İster orada ölsün, ister başka memlekete kaçsın gitsin. İsterse burada hapishanede sürünsün. Her türlü devletler bu adamlardan kurtulmuş olmaktadır. Ve garip adamlar, böyle İslami bir ahlak, İslami bir şahsiyet yok. Sen nereden çıktın ya? Ya o şehrin insanları onu tanımaz etmez. Sen nereden geldin? Sen kimsin? Karanlık adamlar. Ve bunlar bu işi yıllardır yapıyorlar. Parayla sürekli adam gönderiyorlar Suriye'ye, Afganistan'a, Irak'a. Devlet bunlar çok iyi biliyor. Niye bunları durdurmuyor? Bunlar oralarda silahlı eğitim görüyor. Neden bunları engellemiyor devlet? Niye engellemiyor? Buradakilerden kurtulmuş olmak için, böyle bu kafadaki gençlerden kurtulmak için temizlik yapıyor. Aynı zamanda istediği zaman da kullanır bunları. Derin devletlerin işi bu. İstediği zaman böylesi insanları kullanır. Ona eylem yaptırır. Adam zaten her tarafı suç adamın. O adam istediği eylem yaptırabilir. Daha da olmazsa onunla bağlantılı olduğunu iddia eder, saf, temiz Müslümanları da onlarla bağlantılı gibi gösterip hapse doldurmak için bahanesi hazırdır. Düşünün yani, düşünün bakın. Bizim iddianamelerde neler geçiyor neler. Birisi gelmiş böyle sizin gibi, böyle oturmuş, karşı binada vakıf varken, sonra bu bir iki defa gelmiş, ondan sonra bu çocuğun işte Suriye'ye gittiği tespit edilmiş. Bunu yazıyor iddianameye utanmadan. Ha, bu kapı herkese açık. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ben ne bilirim buradakilerin hepsi kimdir? Kapı açık, isteyen giriyor buraya.
Yani bundan dolayı sen beni mi suçluyorsun? Savcı, seni ölümle tehdit etti mi DAEŞ? Beni ölümle tehdit etti. Seni mi tehdit etti? Sen ben nasıl bundan suçlarsın? Birisi gelmiş 2 defa sohbette bulunmuş diye. Ben ne bileyim içeri giren kimdir, nedir? İşte böyle yapıyor. Diyor ki işte bu kişi gitti, geldi. Sanki ben onu göndermişim. Ben kaç tane açıklamam var yıllardan beri. Bakın eski açıklamalara. Gitmeyin, bu bir tuzak diyorum. Gitmeyin dediğim için de benden rahatsızlar. Çünkü projeleri bozuluyor. Projelerini bozmuş oluyorum ben. Kaç tane konuşmam var. Gitmeyin, bu bir tuzak. Sizi tuzağa çekiyorlar. Beşar Esed'le savaşsınlar diye sürekli bu milletin evlatları oraya gönderiliyor. Bir yere de varmış değiller. Böyle 3-5 bin kişiyle arkasında Rusya olan, İran olan, Çin olan bir devleti değiştiremezsin ki. 3-5 bin kişiyle mi sen Beşar Esed'i mi devireceksin? Arkasında Rusya var. Bu kendi basit, seviyesiz projeleri için milletin evladını harcıyorlar. Ondan sonra da yok silahlı örgütler var, bilmem ne var. Bunları oralara gönderen derin devleti hele bir evvela halledin. Silah bıçak varsa işte onlar bu işi öğrendiler oralarda. Bunları oralara ne Süleymancı gönderdi, ne Nurcu, ne tarikatçı, ne biz. Buna baştan beri de karşıyız. Ve Türkiye'de aslında Selefi bir akım yok. Bu oluşturuldu suni olarak. Derin devlet. Siyah gözlüklüler bu adamları eğittiler. 2 ayet, 2 hadis ezberlettiler. Ceplerine de 3-5 bin doları koyup gönderdiler oralara. Ve o fikirler buralarda da yaydılar. Herkese kafir diyorlar. Bu milletin görüşü değil yani. Ehl-i sünnetin böyle bir görüşü yok. Suni olarak oluşturuldu. İşte böylesi eylemlerde kullanmak için ve böylesi insanlarla irtibatlısınız diyecekler, size de baskı yapacaklar, zulmedecekler. Onun için. 2 tane adam buraya gelmiş gitmiş, ha demek sizin de bunlarla irtibatınız var diyecek, iftira atacak, öyle 2 tane cahil çocuğu konuşturacak, işte biz şunlardan ders aldık diyecek, bilmem ne diyecek, yalan dolan, ondan sonra onlara zulmedecek, fırsat eline geçmiş olacak. Bunlar da silahlı terör örgütüyle beraberler diyebilecekler. Lanet olasıca bir proje, iğrenç bir proje, alçakça bir proje. Bu proje yapanlarda ne din ne iman olamaz. Bu proje yapanlarda ne vatan ne millet sevgisi de olamaz. İçişleri Bakanı da demiş ki bununla ilgili 1-2 güne kadar bildiklerini anlatacak. Bunu çarşamba günü söylüyor. İşte bugün cuma. Bu yanlış bir şey değil. Şöyle bir değerlendirme var. Yani bazıları diyorlar ki devlet bir kişinin ifadesine mi bakıyor? Yani koskoca devlet bir kişinin lafına göre mi karar verecek? Evet diyor, bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Vallahi o zaman tamam, belayı bulduk yani. Yani birisi böyle dedi, tamam yani. Yani onun dediğinin o zaman aksini söyleyecek 10 bin kişi bulunur. O zaman ne olacak? Ha, bir kişi mi önemli, 10 bin kişi mi önemli? Hadi. Yani sen eğer biz projeyi yaptık, bir kişinin de üzerinden de olsa biz bu projeyi yürütürüz, İstediğimiz yaparız diyorsa onu bilmem. Yoksa bir kişinin şeyi değil, bir kişinin lafıyla olmaz yani.
Şimdi bakın usulü hadiste şöyle bir şey vardır. Mesela diyelim ki Peygamberimizin namazıyla ilgili farz bir namazla ilgili bir rivayet geliyor mesela. Garip bir rivayet. Diğer rivayetlere aykırı bir rivayet. Buna şaz denir usulü hadiste. Daha sağlam ravilerin naklettiği hadislere aykırı bir hadis geliyor mesela. Hadis alimleri derler ki, böyle bir şey olsaydı, bununla ilgili çok sayıda hadis olması gerekirdi. Çünkü bu farz namazla ilgili ve Peygamberimiz 5 vakit namazı cemaatle kıldırdı. Dolayısıyla bu kabul edilemez. Bir kişiden gelmiş, eğer böyle bir şey olsaydı, o zaman bununla ilgili onlarca hadis olması gerekirdi. Çünkü bu farz namazla ilgili ve Peygamberimiz farz namazı cemaatle kılıyordu. Dolayısıyla bir kişininki kabul edilemez. Bu usul hadiste bir kural. Ve bunlara daha meşhur olan, bilinen rivayetlere muhalifse buna şaz deniyor, yani zayıf hadisler sınıfındandır. Buna göre hüküm verilemez demek yani. Yani bir şey varsa, Peygamberimiz onu yapmışsa farz namazda onunla ilgili onlarca hadis olur. Bir tane olmaz. Ve bilinene aykırıysa o kabul edilemez. Mesela Tirmizi'nin kendisi bizzat söylüyor. Diyor ki benim kitabımda bütün ulemanın ittifakla terk ettiği hadis var diyor. Kendisi bunu itiraf ediyor. Benim şu hadisim diyor, bütün alimler hepsi buna ittifakla bu hadisi terk ettiler. Çünkü başka hadislere zıt. Yani eğer bu benim bu hadiste söylendiği gibi olsa, o zaman onlarca hadis olması gerekirdi bu şekilde. Şimdi mesela diyelim ki Peygamberimizin sesli zikir yapması. Böyle bir hadis olsa, yani Efendimiz böyle bir şey yapmış olsaydı bununla ilgili bir tane değil onlarca hadis olması gerekirdi. Bir tane olursa bunda bir şüphe var demektir. Çünkü bunu aleni yapıyor camide herkesin içinden. Nasıl olur da bir tane hadis olur? Çok sayıda hadis olması gerekir aynı manada. Yok, o halde demek ki bu hadis şüpheli yani. Ve hadis alimi bunu usul hadis kurallarına göre inceler. Şimdi onun gibi ben diyorum ki şayet genel olarak Selefilerde tekfircilik var, onları biliyoruz da. Mesela onunla ilgili yüzlerce delil var yani. Konuşmalar da var. Ama mesela böyle bir silahlanma, böyle bir şey, eğer bir kişi söylüyorsa, başka kimse böyle bir şey bilmiyorsa o kabul edilemez. Ama Süleyman Soylu diyor ki bir kişinin de dediği bizim için önemlidir. Ya bu mesela küçük bir olay olsa, diyelim ki bir şahısla ilgili bir şahitlik yapsa kabul edilebilir. Bir kişi de önemlidir. Ama burada on binlerce insanla ilgili bir şahitlik. 2000 dernekle ilgili bir şahitlik. Bu bir kişi mi bunu gördü sadece? Ve bu onun işi mi? Bu adam istihbaratçı mı? Yani bu şahsi bir konuda şahitlik yapmıyor. Muhbirlik yapmıyor. 150 grupla, binlerce insanla ilgili, 2000 dernekle ilgili yapıyor. Bir kişinin ifadesi elbette böyle bir meselede geçerli olamaz. Böyle bir şey olsa yüzlerce insanın şahitlik yapması gerekir. O zaman kabul edilir. Bir grupla ilgili mesela bir sürü insan şahit, evet diyor silahımız var, şöyle eğitim verdiler bize, şöyle oldu, böyle oldu filan, yerde silahlarımızı sakladık. Gerçekten de onların içinden samimi, önde gelen kimselerse tamam kabul edilir. Ama böyle bir kişi, o da hoca, istihbaratçı değil, onların içinden biri de değil.
ve 150 grup, 2000 dernek, on binlerce insanla ilgili ben şahitlik yaparım diyor. Bakan da bunu kabul ederiz diyor. Vallahi yani kabul etmeye niyetiniz varsa zaten yapacak bir şey yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir iki cümleyle. Geçenlerde Ruşen Çakır'ın programında İsmail Saymaz, gazeteci İsmail Saymaz, bizi de Selefi grupların arasında zikretmiş. Bir arkadaşımız bizim Selefi olmadığımızı, bizim hakkımızda yanlış bilgi aldığını, bunun doğru olmadığını, bunu düzeltmesini istemiş. O da o sırada Halk TV'de programdaymış. Telefondan bunu görmüş. Ve Halk TV'deki programında bunu düzeltmeye çalışmış. Yani işte beni aradılar, bana biz onlardan değiliz, böyle diyorsun, tanımıyorsun, tanımadan konuşuyorsun. Böyle dediler, yani ben onu buradan söylemiş olayım, oradaki hatayı düzelteyim gibi buna benzer bir cümlesi var. Tam cümle kelime kelime hatırımda değil. O sırada diğerleri de oradaki Halk TV'deki programa katılanlar da hepsi bir taraftan konuşuyorlar filan, arada lafı kaynatıyorlar. Yani açıkça bunu söylemesini sanki istemiyorlar ve lafın kaynamasını istiyorlar. Ben İsmail Saymaz Bey'e de şunu söylemek istiyorum. Her duyduğunuza inanmayın. Gazetecilik araştırmak demektir. Ben hayatımda Selefi olmadım. Ben ehli sünnetim, Hanefi mezhebindenim. Selefilerin görüşlerini de kabul de etmiyorum. Lütfen bilir bilmez konuşmayın. Halk TV'de düzeltmeniz güzel ama tam anlaşılmadı. Tam anlaşılmadı. Ve bakın, arkadaşa daha sonrasında herhalde demiş ki ya sanki Selefi olmak suç mu ki? Bakın daha bunu söyleyeli bir hafta önce, bir haftalık olay bu yani. Selefi olmak suç mu ki diye, yani niye böyle tepki gösteriyorsunuz ki, Selefi olsanız ki ne olur ki diyor. Ama bakın 3 gün sonra bu laflar başlıyor ve Selefiler silahlanmakla suçlanıyor. Demek ki Selefi olmak suçmuş bak. Çünkü Selefiler silahlanmış. Sen de bizi o kategoriye soktun. Ben her gazetecinin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama gazeteci araştırmalıdır. Ruşen Çakır bu konuları iyi bilen bir gazetecidir. Alanı budur. Tüm tarikatları, cemaatleri araştıran bir insandır. Onun programında olması da ayrıca üzüntü vericidir. Çünkü o bu işleri bilen bir insandır. Hani İsmail Saymaz'ın belki özel alanı bu değildir. Fakat Ruşen Çakır için Ruşen Çakır'ın özel çalıştığı alan bu alan zaten. Onun orada müdahale etmesini beklerdim. Yani onlar öyle görüşleri yok. Çünkü bizi de tanıyor, benimle de görüşmüştü. Daha evvel bu olaylardan önce telefonla da görüşmüştük. Hapisten çıktığımda da röportaj yapmak istemişti. Sonra araya aksilikler girdi falan, olmadı. Yani bizim böyle görüşlerimizin olmadığını biliyor. Orada kendisinin en azından ya ben öyle bilmiyorum diyebilirdi. Yani belki hani konuşmacının konuşmasına müdahale etmiş olmamak gibi bir prensibi olabilir. Ama orada ben yokum ki yani. Ben orada cevap veremiyorum ki. Orada siz biliyorsanız bizim öyle olmadığımızı, ona siz bizim yerimize cevap vermeniz gerekiyor. O zaman ya bizle de bağlantı kuracaksınız, böyle misiniz diye soracaksınız. Böyle olmaz ki yani, bilmeyen, o konuyu tam bilmeyen birisini getirip konuşturtup o da bize diyelim ki bilmeden konuşsa, bize iftira sayılabilecek şeyler söylese, ondan sonra bunun vebali yok mu yani? Selefilik suç mu? Bakın işte şimdi Selefiler hep silahlanıyor diye bakın beyanatlar var. Bakın demek ki suçmuş.
Bunun zemini hazırlanıyor. Yani bunun düzeltilmesi gerekir. Gazetecilik ahlakı bunu gerektirir yani. Evet. Saat epeyce ilerledi. Artık burada bırakalım. Cübbeli'nin şu tweetini de söyleyeyim de haksızlık yapmış olmayalım. Demiş ki ben cemaatler ve tarikatlar silahlanıyor demedim. Selefi dernekler silahlanıyor dedim. Ama din karşıtı bazı yayın organları kasıtlı olarak lafı cemaatler ve tarikatlere çevirdiler. Buyurun videoyu dinleyin diyor. Sonra bir başka tweetinde de Selefiler hakkındaki uyarımı bazı çevrelerin kasıtlı olarak tarikatlara çevirdiğini beyan etmiştim. Dün gece de CNN ve Habertürk bu kervana katıldılar. Lakin Habertürk'ü aradım, onlar yanlıştan döndüler demiş. Yani şimdi tarikatlar ve cemaatler kelimesi çok kullanılıyor. Öyle bir ortamda bu konu bu şekilde ele alınırsa din düşmanları da evet dediğiniz gibi onları kullanır. Siz de o zaman onların ağzından sakız vermeyin. Yani sizi sevdiklerinden çıkartmıyorlar televizyona. Bunu bilin yani. Sizi alkışlayanlar sizden nefret ediyorlar. Adınız gibi emin olun. Oradan çıktıkları zaman içlerinden size küfrediyorlar. Adınız gibi emin olun. O sakalınızdan nefret ediyorlar. Namazınızdan nefret ediyorlar. Adınız gibi bunu bilin yani. Sizi çıkartıyorlarsa oralara bir sebebi var yani. Yani cemaatler, tarikatların aleyhinde konuşmanızı sağlamak istiyorlar. Lafı her seferinde oraya getiriyorlar. Müslümanlar ferasetli, basiretli olmalı. Tuzağa düşmemeli.